Kara sevda, kara sevda dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda. Dedim bu gece kendimi yakar. Kalp atışı normal. Sana bir şey olmaz abi. Almanya'dan gelmişsin 2000 lira diyorsun. Kaç? Selam canım. Vallahi bizim Ankara'nın bayanları kendiliğinden meşhurdur zaten. Elinden Selam dostlar. Şehir ve Hayat'ın yeni sezonuna, o çok beklenen ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arayı biraz açtık, hasret uzadı ama dilerim herkes iyidir, herkesin keyfi yerindedir. Yolculuğumuza tam da olması gereken yerden, Türkiye'nin kalbinden, hikayemizin başladığı o noktadan, yani Ankara'dan başlıyoruz. Bu bölümde Ankara'nın o kadim tarihi dokusundan geçecek, esnafımızın halini hatırını soracak ve sokağın o en sıcak, en içten sohbetlerine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Şimdi herkes şöyle bir arkasına yaslansın, çaylar kahveler tazelensin. Bir bardak çay sıcaklığındaki Şehir ve Hayat'ın o muhteşem Ankara yolculuğu tam şu anda başlıyor. Bu gördüğünüz sadece toz ve toprak değil. Bir milletin yeniden ayağa kalkışının sessiz ama vakur çığlığıdır Ankara. Binlerce yıl önce Galatların bir gemi çapası, yani Ankira ismini bu bozkırın ortasına bırakması tesadüf değildi. Belki de onlar yüzyıllar sonra buranın sarsılmaz bir liman, bir sığınak olacağını hissetmişlerdi. Roma'dan Osmanlı'ya kadar her taşında bir iz, her rüzgarında bir hikaye saklıdır. Ama asıl hikaye o karanlık günlerde 13 Ekim 1923'te yazıldı. Neden bu çorak kasaba başkent oldu biliyor musunuz? Çünkü Ankara, teslimiyetin değil, geldikleri gibi giderler diyen o sarsılmaz iradenin merkezidir. Güvenliydi, asildi ve en önemlisi Anadolu'nun tam kalbinde her bir ferdin nabzının attığı o en doğru koordinattı. Yalın ayak, imkansızlıklar içinde kurulan o kerpiç binalar aslında modern bir cumhuriyetin laboratuvarıydı. Tozlu yollarından yükselen o vizyon bize sadece bir şehir değil, özgürlüğün, adaletin ve çağdaşlığın mimarisini sundu. Ankara, küllerinden doğan bir ankanın beton ve taşa bürünmüş halidir. Ve bu muazzam dönüşümün bozkırı bir vatan kalbi yapan o devasa ruhun tek bir mimarı vardı. Şimdi Ankara yolculuğumuza Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında ona olan sonsuz minnetimizi ve saygımızı sunarak başlamak istiyoruz. Evet arkadaşlar, Anıtkabir'e geldiğimizde ilk durak Sarızeybek. Atatürk'ün Çubuk Barajı'nda gezinti yaptığı muhteşem teknesini gösterelim. Ondan sonra Aslanlı Yol'dan devam edeceğiz. Atanın huzurundaki ilk durağımız onun mavi sularla olan o son ince bağı, Sarızeybek. Bu tekne sadece bir gezinti aracı değil, bir liderin en yorgun akşamlarında memleket meselelerini düşündüğü, bazen de bir çocuk gibi denize gülümsediği o insani anların sessiz tanığı. Şimdi burada, Ankara'nın bozkırında, o masmavi günlerin hatırasını bir emanet gibi koruyor. Hemen ileride bakışlarımızı bir başka hüzne çeviriyoruz. 1953 yılının o puslu Kasım gününde naaşını Etnografya Müzesi'nden bu ebedi istirahatgaha taşıyan o top arabası. Bir milletin gözyaşlarıyla ıslanan o tekerlekler aslında bir devrin bitişini değil, ölümsüzlüğe atılan o vakur adımı simgeliyor. Ve şimdi 262 metre boyunca uzanan tarihin en sessiz nöbetine, Aslanlı Yol'a adım atıyoruz. Yolun iki yanındaki bu 24 aslan, Türk milletinin birliğini temsil eden 24 Oğuz boyunu simgeler. Hitit üslubuyla yapılan bu heykellerin her biri saldırgan değil, yatar vaziyettedir.
Çünkü bu aslanlar bir gücün ama aynı zamanda sarsılmaz bir barışın temsilcisidir. Burada çekim yaparken mikrofon kullanmamız yasaktı. Belki de böylesi daha iyiydi. Çünkü bu yol sadece yürümek için değil, bir milletin köklerini ve o sarsılmaz birliğini yeniden hatırlamak için var. Aslanlı yolun sonunda bizi karşılayan bu uçsuz bucaksız meydan aslında bir milletin sözleşme alanıdır. Burası sadece taşın ve mermerin yükseldiği bir yapı değil. Her bir köşesinde bu vatanın dört bir yanından getirilen toprağın ve taşın kokusunu taşıyan bir Türkiye mozaiğidir. Şu sütunlara iyi bakın. Ankara'nın o dondurucu ayazında, kirpiklerin buz tuttuğu kış günlerinde de, güneşin yeryüzünü kavurduğu en sıcak yaz vakitlerinde de bu meydan hiç boş kalmaz. Sadece bu toprakların evlatları değil, dünyanın dört bir yanından kıtaları aşarak gelen milyonlarca insan, her yıl ortalama 6 milyondan fazla yürek, bebek arabasındaki çocuktan bastonuna yaslanan asırlık çınarlara kadar, dilleri ve coğrafyaları farklı olsa da aynı vefada buluşarak buraya akar. Çünkü onlar için burası sıradan bir ziyaret değil, evrensel bir saygı duruşu, bir huzura çıkış ve bir söz tazeleme durağıdır. Tam 9 yılda inşa edildi bu Anıtkabir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Hitit'ten Roma'ya kadar bu toprakların tüm mimari dehası burada tek bir vücut oldu. Şeref Holü'ne girdiğinizde başınızı yukarı kaldırın. Orada Türk halı ve kilim motiflerinin altınla işlenmiş zarafetini göreceksiniz. Anıtkabir sadece bir liderin mezarı değil, bir milletin biz buradayız ve hep burada olacağız dediği gökyüzüne uzanan o en görkemli mühürdür. Şimdi o mühürün tam kalbine, atamızın huzuruna, Şeref Holü'ne doğru son adımlarımızı atıyoruz. Bu kutsal mekanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda dualarımızı ve sonsuz şükranlarımızı sunduk. Biliyoruz ki buradan ayrılmak, ona veda etmek değil, attığımız her adımda onun bıraktığı o büyük mirası biraz daha derinden hissetmektir. Meydanın hemen öteki ucunda sessiz ama vakur bir huzur daha karşılıyor bizi. Gazi'nin en yakın kader arkadaşı, cephelerin sarsılmaz ismi ve Cumhuriyetimizin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Onlar bu topraklarda sadece bir devlet değil, yıkılmaz bir kardeşlik ve hürriyet iradesi inşa ettiler. Bugün hem bu iki büyük lidere hem de arkalarında duran o isimsiz kahramanlara, mermisi bitince süngüsünü takan neferden, kanısıyla cephane taşıyan anaya kadar tüm silah arkadaşlarına minnet borçluyuz. Hepsine dualarımızı, sevgimizi ve bitmeyecek şükranlarımızı gönderiyoruz. Ruhları şad, mekanları her daim aydınlık olsun. Şimdi bu muazzam yapı tamamlanmadan önce atamızın naaşının tam 15 yıl boyunca bir emanet gibi korunduğu o ilk durak noktasına uzanıyoruz. Ankara'nın o tarihi tepesinde bizi bekleyen, hüznün ve hafızanın merkezi Etnografya Müzesi'ne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, Şehir ve Hayat'ın bu bölümünde Etnografya ve Resim Heykel Müzesi'ne geldik. Bakalım içeride neler var. Ankara'ya yolunuz düşerse burayı görmeden sakın dönmeyin diyeceğim o muhteşem noktadayız. Etnografya ve Resim Heykel Müzesi. Burası şehrin hem hafızası hem de estetik ruhu. Hemen küçük bir bilgi vereyim. Giriş ücreti 4 euro. Ancak müze kartınız varsa kapılar size ardına kadar açık. İnanın bana bu atmosfer her kuruşuna ve her dakikanıza değer. Bakın, girişte bizi o vakur duruşuyla karşılayan bir abide var. İtalyan sanatçı Pietro Canonica'nın ellerinden çıkan bu atlı heykel, Cumhuriyet'in ilk anıtlarından biri. Atı, Sakarya'nın üzerinde şehri selamlayan bu duruş, bir devrin uyanışını simgeliyor. Merdivenlerden içeri adım attığınızdaysa zaman duruyor. Atamızın 15 yıl boyunca ebedi istirahatini sürdürdüğü o manevi alan, insanı derin bir saygıya davet ediyor. Ardından Selçuklu'dan günümüze taşınan halılar, el yazması Kur'an-ı Kerimler ve o kadim eşyalar arasında kayboluyorsunuz.
Hemen yan taraftaki Resim ve Heykel Müzesi ise tam bir görsel şölen. Sanatın Cumhuriyet ile nasıl harmanlandığını burada, bu muhteşem koridorlarda görüyorsunuz. Mutlaka listenize ekleyin. Buranın havası başka. Ve şimdi şehrin en tepesine, tarihin nöbet tuttuğu o kadim noktaya, Ankara Kalesi'ne çıkıyoruz. Şu manzaraya bir bakın. Tüm Ankara ayaklarımızın altında. Binlerce yıllık taşlar dile gelse de anlatsa bu şehri. Ama biz bugün taşları değil, insanları dinleyeceğiz. Haydi kalenin dar sokaklarından aşağıya, hayatın tam kalbine inelim. Bakalım başkentin sokaklarında bugün neler konuşuluyor? Sokağın nabzını tutmaya, en samimi röportajlara başlıyoruz. Burada çeşitli hediyelikler de var. Evet, geldik. Ankara Kalesi'ndeyiz. Azıcık da beni çeksen şöyle. Evet. Evet, Ankara Kalesi'ndeyiz. Ablamın müşterisi var ama şu. Ablam için. Ülke magnetleri bile var. Bu arada getiriyorlar burada. İşte bahsettik olduğum Şeyleri güzel, kalitesi güzel abi. Taşlı magnetlerimiz. Abla sen ne güzel Fransızca konuşuyorsun öyle. Yanına geleyim mi? Çok güzel maşallah. Gezi programı yapıyoruz. Evet. Ankara'yı geziyoruz. Evet, hoş geldin. Sizin de gördük, Fransızca konuştuğunuzu gördük. Dikkatimizi çekti. Sağ Çok ol, güzel Allah de razı olsun. ürünleriniz var. Aslında biz röportajı Fransızca almak isterdik ama sunucumuzun Fransızcası biraz eksik. Bizde sadece Fransızca yok ki, İngilizce var, İtalyanca var, İspanyolca var. En zor dil ben tüm- Çince var, ufak tefek Çincem var. Maşallah. Ben Çok tüm güzel. dillere Fransızım zaten. Ben Şogun. Teybiko çalıştırdın ko? Evet Tiko. Hani ko düdüko? Bekar mısınız hocam? Fransız kalmayı çok şükür. Deme ya. Çok şükür. Bak ben evlenmeye karşıydım. Ama evlilik iyi bir şey. Önünde bir hedefin olur. Bir de Peygamber Efendimiz de Allahü Teala'da ne diyor? Evlenin, çoğalın diyor. Zottir gezmenin ne sana faydası var ne bize faydası var. Bir hanımefendi gelmiş burada karşıma. Ben ne zaman evleneceğim ya? Bak benim önümde iyi örnekler de yok. Ama evlilik iyi bir şey. Önünüze bir hedef koyarsınız. Hem bekarların içinde öyle konuşulur mu kardeş? Şimdi ben de bekar olarak ben de üzülüyorum tabii de. Tabii, Ama ben evlilik bir de şans işi evlilerin tabii ki. haline üzülüyorum. Hayır. Hiç de halime üzülme. Bak çalışıyorum. Ellerim Maşallah. tırnaklarım var. Eşime yardımcı oluyorum. Çocuklarıma yardımcı oluyorum. En önemlisine kimseye el açmıyorum. Madden değil. Bir insanın eşe gerçekten manen ihtiyacı var. Aslen nerelisin? Aslen buralıyım. Neresi? Yani merkez. Katıksız şu arkandaki ev. Şu ev Evimiz. senin o zaman. Evet aynen. Çok güzel. Ablam Sen zengin. şanssız bir. Hayır değil. Evet magnetlerimiz var. Doğal taş bilekliklerimiz var. Kendimiz yapıyoruz. El örgüsü çantalarım var. Çoraplarım var. 30 lira. French magnet 30. Delikanlı 30 lira. Magnetlerimiz 30 lira. Bu pahalılıkta elimizden geldiği kadar uygun mal vermeye çalışıyoruz. Yok, fiyatlarınız gayet Fiyatlarımız makul, uygun. gayet Diğer uygun. şehirlere nazaran evet. Ama bu ekonomiye göre bence çok her şey Evet. çok yüksek abi. Domates 120 lira kardeş. Aynen öyle. Olmaz. Patlıcan 200 lira. Patlıcan 200 lira değil de dedim ki ne yapacağız bunu dedim. Yiyeceğiz mi? Ne yapacağız ya yapacağız dedim. Yapmayın ya. Gerçekten bak o kadar çok fırsatçı insan var ki. Bire 10 bin katmayın abi. Bu insanlar ne yapsın? Daha önce güzel alışveriş yapabilen, ihtiyacını pantolonuna alabilen ne yapsın ya? 2 milyon lira yaptınız lan pantolonlara. Allah cezanızı verecek ha. Bu kadar yapmayın ya. Ablam kanalı kapattırdı. Elinizi gerçekten Kanal vicdanlı. Kanal kapanmaz. Bunları bence vatandaş duymalı. Evet, Bu evet. fenomenlikten çok daha önemli bir şey Çok söylüyoruz doğru ya. söylüyorsun. Çok Bunu
AK Parti'nin nedir o hani önemli insanları var ya, onlar geldi. Vallahi onlara bile susmadım, söyledim. İstediğiniz kadar oy isteyin. Bu pahalılıkta insanlar cebini düşünüyor kardeş, ne yapsın, çoluğunu düşünüyor, çocuğunu düşünüyor ve kendimizi düşünmek zorundayız. Seni de düşünmek zorundayım. Tabii hepimiz Onun için birbirimizi konuşuyorum. düşünmemiz lazım. Kesmeyin bunları. Yok hiçbir şekilde burada kesintisiz direkt yayınlanacak. Hiç merak etme Aynen, o konuda. aynen. Sana tek bir şey soracağım. Mesela günlük burada ortalama kazancın ne oluyor? Vallahi acayip düştü hocam. Çok düştü. Ramazan'da Eskiden nasıldı? çok iyiydi. Biz birinci pandemiye kötü derken pandemiden daha beter durum var Peki yani. bunu şu an ne etkiledi sizce? İşte bu pahalılık. Pahalılık etkiledi. Pahalılık etkiler. Şimdi Onun gibi lider, naif, güzel çalışan kim var Allah'ını önce bir seversen. kameramana bir kızım. Tabii gelsene buraya bizi çek. Kurban olduğum o bizim malları çekiyor ya. Şimdi Ankara'ya geldik. Allah Bir de razı olsun. Sağ olun. Ankara'ya gelmek isteyen kişiler Ankara'ya geldiklerinde neler yapsınlar? Ankara'ya Nereye geldiklerinde gelsinler? bence ne kaleye bir gitsinler? gelsinler. Çünkü burası efsunludur. Yukarıya çıkarsın, Ankara'yı 360 derece her yerini görebilme imkanınız var. Ondan sonra Kızılay'ı gezebilir. Hacı Bayram Camisi'ni gezebilir. Bu kale çevresinde en önemli müzelerden bir tanesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi var. Evet. İlk uygarlıklardan günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün eserleri görebilirler. Firavun'un nedir o, fosil halini bile görebiliyorlar yani, düşünün. Peki ne yesinler? Ankara'nın neyi meşhur yemekte? Vallahi bizim Ankara'nın bayanları kendiliğinden meşhurdur zaten. Elinden bence herkesin güzel yemekler çıkıyor. Testi kebabı var, bizim gözlememiz var, kendi yaptığımız mantımız var, yaprak sarmamız var, sotemiz var. Bak ben hem çalışıyorum hem de gidiyorum çocuklarıma elimden geleni evimizde yapıyoruz. Ankara'ya geldiğinizde mutlaka kaleye gelin ve ablamla tanışın. Ablam isim neydi? Özlem. Özlem. Özlem Hanım'la tanışın. Hayırlı işlerin olsun. Bol kazançlar diliyorum. Açık etsin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hayırlısı. Var olun. Çok teşekkür ederim. Tezahürat istemem. Ama bile böyle allı ballı diye bağırırlardı. Böyle. Evet bağırırlar Çocukken da. Evet abi. Şu an yeni geldim ya. Ha. Ee, Daha çay- albal olmadı yani. Albal oldu. Albal oldu kıvamı şimdi. 50 TL abla. İşler nasıl? Bu arada konuşalım seninle yavaş. İşler mi abi? Olana da şükür olmayana da şükür. Bekliyoruz şükür, nasibimizi abi. Belli olmuyor. Bazen oluyor bazen olmuyor. Genciz işte abi. Rızkımızı işte çıkartmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Ceviz Buralı mısın kardeşim? Evet abi buralı. İsim neydi? Burak abi. Burak. Burak burada neydi bu? Allı ballı mı? Evet, Osmanlı macunu. Osmanlı macunu allı ballı güllü satıyorum. Allı ballı güllü. Kendim üretip kendim satıyorum. Bunun malzemesi ne? Şimdi aileler düşünüyordur. Evet Bunun abi. içinde ne var? Bu yenir mi? Çocuğum yer mi? Zararlı mıdır diye. Abi. Sen istersen anlat bunu. Abi bak. Ne var içinde? Çocuğum yer mi filan. Biz kendi yemediğimiz hiçbir ürünü hiç kimseye biz... Sen ye bakalım. Ölmezsen biz de alırız. Tabii ki abi. Bakayım şöyle. Kalp atışı normal. Normal. Hı? Ben beklerim ha. Akşama kadar beklerim. Bekle Halk abi. sağlığı benim için önemlidir. Bekle abi. İstiyorsan ben bundan yarım kilo yiyeyim. Kendi yemediğimiz şeyi millete ikram etmiyoruz Biraz abi. kızarmaya başladı sanki ama değil mi? Kaçtı. Şaka yapıyorum şaka. Şimdi bunun içinde ne var dedin sen? Normal herhalde şeker, gıda boyası var bir ufak. Evet onu da Hiçbir Gimat'tan... zararlı madde yok herhalde. Yok. bunda. Bunu da Gimat'tan Anadolu pastacılıktan alıyorum. O, Yeri reklama de girdi. orası. Reklama girdi. Abi tamam reklam. Parasını alalım o zaman. Şaka Ben, yapıyorum. ben Gimat'taki Kesin. toptancının şeyi değilim. Şaka yapıyorum. Şimdi kardeşim Ankaralısın, Evet buralısın. Şimdi Ankara'ya geldiklerinde neler yapsın insanlar? Ankara'ya Nereye geldiklerinde- gezsinler, ne yesinler? Abi Anıtkabir'e gidebilirler ilk önce. Anıtkabir'den sonra Ankara'da gezilecek olan yer Ankara Kalesi. Burada tarihi camiler var, tarihi müzeler var. Ankara Kalesi'nin tepesine burçlarına çıkabilirsiniz. Şehir manzarasını görebilirsiniz. Burada farklı restoran türleri var. Kınazizade Konağı var mesela. Oda ayrılmış. Farklı farklı odalara göre ambiyans yapmışlar. Onun içinde girip ailenizle farklı vakit geçirebilirsiniz. Çok güzel. Bu cami mesela direkt Ankara'nın en eski camisi. Sultan Alaaddin Camii. 1178 Selçuklu abi. Ankara'nın en eski camisi. Harika. Cami önceden buradaymış abi.
Yangından dolayı diğer tarafa almışlar. Onardılar sonradan caminin. Caminin eski mihrabı da görünüyor. Evet. Cami eskiden buradaymış. Caminin eski mihrabı da görünüyor. Koruma altına almışlar. Biz de buradayız işte, bu mahallede oturuyoruz. Doğma büyüme ben bu mahallede oturuyorum. Benden Burada önce normal halk da yaşıyor yani kale Evet. içinde. Evet, Normal yaşıyor. evler var. ben Burak ismim mesela. Ben doğma büyüme Ankara doğumluyum. Benim ailem de atalarım da yani buraya gelmişler, yani benden önce gelmişler. Ben 98 doğumluyum abi. Ben 98'den belli Ankara altında doğumluyum. Ailem de benden daha önce gelmiş. İşte burada yaşıyoruz böyle ailecek. Allah mutlu mesut yaşamayı nasip etsin. Amin Bundan abi. sonraki evli misin? Yok abi, bekarım. En yakın zamanda inşallah evlenirsin. Hayır bir işimiz olduğu için zaten ekmeğe saldırıyoruz abi. İnşallah abi inşallah mutlu bir hayat sürersin. Size de hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederim. Sen istersen alabilirsin. Sizde ne var ne yok bakalım, mısır var. Mısır var abi. Süt mısır nasıl satılıyor abi? Hadi onu biliyoruz. Allı ballı falan filan da. Hani süt mısır be. Evet abi, bir de popüler oldu ya bu son zamanlarda. Evet, Koçan Mısır'dan da öne geçti bu. Şimdi bunu çok acayip şekilde yapmaya başladılar işin aslı. Hani Evet. eskiden bizim bildiğimiz böyle bir şey vardı, böyle süt mısır vardı. Koçan Böyle şekli vardı, evet. Bir de tencerenin közde içinden yapılıyordu. çıkartırdı abilerimiz, onu verirlerdi bize böyle. İşte modernleşti Şimdi çağ. bardakta. Böyle evet, oradan soyuyorlar. Onun içine böyle ketçap, mayonez, bilmem ne bir şeyler Soslarımız koyuyorlar. mevcut abi. Ama Sos. sende mesela ketçap, mayonez var. Benim Evet, gördüklerimde acı bir ve nar dünya işimiz şey. yok. Bir dünya şey koyuyorlar. O da berbat oluyor tabii. Ya bayram çıkışı olduğu için soslarımız vardı da bitti Anladım, yani. anladım. Bayram çıkışı Sizin olduğu için. işleriniz nasıl? İşte akmasa da damlıyor abi ya. Muhtaç Allah olmuyoruz daha iyi, yani. Allah daha iyi. Yani evet, muhtaç değiliz. Buralısın. Ben Ankara'lısın. de buralıyım, aynı Burak kardeşim gibi. Burada Bu oturuyorsun. içeride oturuyor, ben dışarıda oturuyorum. Şu arkadaş niye kaçtı? O da öz abimiz. Ya niye kaçtı yani onu anlamadım. Ekranı doldur hadi gel böyle beraber. Niye yakışıklı adamsın ya? Orada siz daha çok benziyorsunuz. Ben Değil mi? normalde benden yakışıklıları hiç ekrana koymam da sen yakışıklısın, gel bakalım. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olasın abi. Görüşmek üzere. Evet, Ankara'nın kalbi Kızılay'dayız. Konur, Karanfil bölgesinde. İnsanlarla şimdi biraz daha sohbet edeceğiz. Bakalım Ankara hakkında neler düşünüyorlar, neler hissediyorlar bu şehir hakkında. Bir soralım, bir konuşalım, bir muhabbet edelim. Selam canım. Selam dostlar. Affet bu gece ölmek istedim. Ben de bir mezarlık olmak istedim. Karanlığı elimle bölmek istedim. Seni çok özledim. Çok istedim bu gece kendimi yazmak. Ellerimle kendim mezarımı kazmak. Elimden gelen oturup evimde sana şarkılar yazmak. Benim Instagram'da 40 bin takipçim. Ciddi misin? Tamam, güzel. En sevdiğim arkadaşım. En sev. Evet, Ankara'nın tabii müzisyenleri meşhurdur. Evet. Kimler var biliyor musunuz? Koray Avcı. En basit Başta değil mi? gelen. Doğru. Koray Avcı da buralarda. Yukarıda. Yukarıda. Kalben. Kalbende mi? Emran Albantoğlu, Batu Emran Akdeniz. Albantoğlu, Batu Akdeniz. Ankara'dan çıkmalı. Şimdi Ankaralı namı. yakında siz çıkacaksınız inşallah. İnşallah. İsimler ne? Ezgi. Benim Can. Can. Okuyorsunuz. Mezunum ben. Üniversite mezunu. Sen nasıl mezunsun? Ya maşallah. Sen? Ben bitti abi üniversite. Şimdi arkadaşlar Ankara'da en sevmediğiniz şey ne? Sokak müziğinin yasak olması. Sevmiyorum abi. Niye yasak? Yasak diyorlar? mı? Yasak. Yasak ya. Bir de şey ya, insanlar çok gergin bence. Şimdi geçen bir arkadaşla yine röportaj yaptık. Onlarda da izin kağıdı var mesela. Gidip izin alıp istedikleri yerde Belirli çalabiliyorlarmış. yerler değil. Belirli İstediği yer. yerde değil abi. Belirli yerlerde. Ya metro hatlarında çalabiliyorsun. O da izinli ve istediğin yere vermiyorlar. 1,5-2 saat falan süresi var. Yani. Ki bugün de arkadaş yapıyor orada. Şehitler falan varmış. Sen de iptal misin? olmuş. Gel buraya gel. Hepiniz gelin o zaman. Hepinizi tanıştırın. Gel. Gel. Utanmayın ya, ne olacak? Aa, Yasak yani, yapamıyoruz. Dışarıda yapamıyoruz. başka? Aslında yaramıyor zaten.
Seni tanıyalım. Devrim ben. Maşallah gözlere bak. Zoomla gözleri abi. Devrim, sen kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım, 19. üniversite okuyorum. Çok iyi. Sen ne çalıyorsun? Gitar çalıyorsun, çalıyorum, söylüyor aynen. musun? Söylüyorum. Hani Ya. söylemedin? Anlıyorum. Tabii en ünlü sen misin? En ünlü. Estağfurullah. Evet. 40 bin takipçim var. Buradan takipçilerine söyle, şehir ve hayatı takip etsinler. Şehir ve hayatı takip edin. Takipçilerim. Senin Ankara'da en sevmediğin şey ne? Ezgi'nin dediği gibi ya, her yerde yapamıyoruz sokak müziği. Sadece Aynen, müzikle alakalı mı? Ya onun dışında Ankara'yı sevmeyenleri sevmiyorum diyeyim. Şu adamı sevmiyorsun o zaman. Hiç sevmez Ankara. Ankara güzel bir yer, ben seviyorum ya. Neyini seviyorsun Ankara'da? Ankara'nın her şeyini. Mesela Ankara'da ya okunur ya da aşık olunur. Ankara'nın erkekleri yakışıklı mıdır? Ya yorum yapmayacağım. Yakışıklılar. Yakışıklı mı? Kim var mesela? Yakışıklı bir adam var. Gel gel. Gel sen de abi gel. Ankara'nın yakışıklısı. Ankara'nın yakışıklı. Gel. Gel. lan buraya. Ankara'nın en yakışıklısı sen misin? Yok abi ya. İsim neydi? Arda. Arda. Sen ne iş yapıyorsun? Ben de müzik yapıyorum abi. Lise mezunuyum. Süper. Bu Ekstra grup hepsi müzik müzisyen. öğretmenliğine hazırlanıyorum işte. Çok güzel. Normalde video atıyordum. Sonra hesabım kapatılınca yeniden açtım falan filan. Uğraşıyorum abi işte. Güzel. İnşallah devam edersin. Sizleri görmek istiyoruz kanallarda. abi. İnşallah. Bizden geçti. Biz artık eski televizyoncuyuz. Bak biz bile Bizden böyle. geçti o işler, gençler takılsın yani abi. Aynen öyle. Senin Ankara'da en sevmediğin şey ne? Abi dedikleri gibi sokak müziğinin yasak olması. Buradan bir seslenelim ya sokak müzik konusunda. Bir seslenelim. Seslenelim. Müziği Buradan serbest Çankaya bırakın abi. Belediyesi'ne sesleniyorum abi. Yasak kalksın ya. Ama haklı da bak. Bir kalksın. yandan haklı da. Niye abi? Herkes müzik yapıyor. İti çakalı da müzik yapıyor burada. İnsanları rahatsız eden de oluyor. Eyvallah da. Ya temiz insanlara var. Ben etmiyorum. Bana serbest olabilir mi? Teşekkür Yani ederim. temiz insanlara versinler izin. Bence izin alıp aslında yapılsa. Şu an izin var mı zaten? İzin veriyorlarmış. Yok Bu ya, arkadaş da sokakta öyle. yasak, sokakta yapamıyorsun. Sadece Sokakta metro altı mı oluyor? Aynen. Bir ay önce ceza yedim. Dilenciyle kaç aynı para? ceza yedim. 1700. Dilenciyle aynı kefeye konuluyorum ya. Ve para toplamıyordum biliyor musun? Video çekiyordum abi. Böyle. Siz de yiyebilirsiniz, dikkat edin. Arkadaşlar vallahi mi diyorum ben? Hadi kapat kamerayı. Ceza var mı? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Utangaç Hanım. Görüşürüz. Biz de Gelin konuşun. Konuşmak istediğiniz ne varsa konuşun. Ay hello. Hi hello. Bizim konuşmak istediğimiz çok şey var. Ne var mesela? Ülkeye sesleniyoruz. Çok şey var. İlk olarak benim söylemek istediğim bir şey var. Söyle bakalım. Okul saatleri daha geç olmalı bence. Ben her sabah okula ikinci ders geliyorum. Ben diyeceğim. Ben de hep geç kalıyorum. Olmasın bence bu. Gerçekten bu arada gerçekten Okul kaçta başlasın yani? Kaçta istiyorsunuz? bizim okulumuz 9'da başlasın. Lütfen Hangi 9'da okuldasınız? 50. yıl. Şehit Uhud Kadir Anadolu Lisesi. Anadolu Lisesi. Lütfen size sesleniyoruz. 9'da yapın. Gülme. Sen de mi? Yok ben orada okumuyorum. Ben sınavda okuyorum. Benim 9'da başlıyor. Benimki de 11'de başlasın abi. Tamam. Ben şimdi buradan yetkililerle konuşacağım. Hepinizin okulu 11'de başlasın. Tamam. Evet. Abi sen bir Anlaştık. şey sor. Efendim? Sen bize bir şey sor abi. Sorayım. Ankara'da en sevmediğiniz şey ne? Ankara'da en sevmediğim şey kekolar. Kekolar. Kızılay gerçekten beni dövüyorlardı abi geçen. Sen Ankaralı mısın? Evet Beypazarlıyım ben. Sen? Ben söyleme Yozgat. Niye ya? Yozgat güzel. Ben Çorumluyum. Çok işte bu. Ankara'da zaten en fazla geçip gidiyor değil mi? Ama ben Kırgızım. Ankara'da en fazla Çorum, Çankırı, Yozgat, Yozgat. var değil mi? Evet. Abi bu arada bir şey söyleyeyim. Benim Ankara'da en sevmediğim şey yok yani. Çok iyi. Sadece insanları biraz Bu garip. arada benim Ankara'da çok sevmediğim şey var. Ne var işte anlat bana bunları anlat. Ben mesela toplu taşımaya binemiyorum. Abi yaşlar beni itekleyip duruyor ben kafayı yiyeceğim. Evet yaşlar Abi. Ekmek almaya çıkıyorlar. Geçen ne oldu abi anlatayım mı? Abi Anlat. geçen ne oldu abi? Ne oldu abi? Anlat. Ay çizeyim mi? Abi geçen gün metroda bir tane kadın bir tane öğrenci iğne batırdı. evet gerçekten. Ve ben bunu gördüm kavga ettiler kız onu atladı. O onu atladı ben de şöyle baktım. Şimdi siz Ankara'yı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? seviyoruz. Çok seviyoruz. Ankara'da doğduk biz çünkü. Evet Tamam. Ankara'da. Peki Ankara'da o zaman en sevdiğiniz şey ne? Ekonomik beni. Neymiş? Ekonomik beni çok Ben de görmeyi çok seviyorum. Ben sokaklarını çok seviyorum. Evet Ankara'nın sokakları çok Kızılay'ı. güzel. Ama ben de çok Kızılay'ı çok seviyorum. güzel gerçekten Kızılay. Ne oldu kardeş? Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
İsterseniz sizi de alabiliriz de bu. Bugün de ceza yedim, çok zoruma gitti. Ceza mı yedin abi? Eyvallah. Ne cezası? Ya arabaya bindim, onunla gideyim. Tak polis durdu, kemerin yok. Ya sesini duymadım ben. Hastane... Emniyet kemerinden. Evet. Şuradan mı çalkalım? Ne kadar? Vallahi 2000 küsur öyle mi? Sana bir şey olmaz abi. Ya Almanya'dan şuradan- gelmişsin 2000 lira diyorsun. Kaç kilo? Ya 40 lira falan 35 lira. Ama ne iş Arasında yapıyorsun? değilim ama. Arasında değilim. Sesi duymadım ki. Ya ondan gideyim. Oteli arıyorum, oteli. Şimdi şunu söyleyeceğim. Almanya'da mesela bu tarz cezalar daha sıkı değil mi yani? Ya Almanya'da oturur oturmaz da ama ben şehir içinde burada Türkiye'de yok biliyordum. Gerçekten yok biliyordum. Artık var abi. Artık ceza daha yedik. da Ya öğrenmiş işte oldum. sabahın arabaya bindim Öğrenmiş takma. oldum. Aynen. Almanya'daki yaşam nasıl? Türkiye'deki yaşam nasıl sence? Vallahi ben burada daha güzel yaşamayı, Türkiye'de daha çok seviyorum. Ne yönden mesela? Hava falan mı Hava, yoksa? gezme, tozma. Ekonomi tabii kötü ekonomi. Ya, İyi mi kötü mü? Hadi bakalım. biraz pahalı. Pahalı olmaya pahalı biraz. Evet, çok pahalı. pahalı. Allah için şimdi tahmin edemiyorum yani çok pahalı. Almanya'da ne iş yapıyorsun abi? Emekli oldum. Emekli oldun. Emekli oldum. Hayırlı olsun. 40 sene Ford'da çalıştım, emekli oldum. Maşallah maşallah. Şimdi oradan genellikle orada yaşayan insanlar şunu söyler. Ya siz Türkiye'de rahatsınız, Türkiye'nin kıymetini bilin. Sende öyle bir şey var mı? Şimdi onlar şöyle şunun için söylüyor. Yani sabahın 5'inden kalkma derdiniz yok. Keyfinize 8'de 9'da. Hakikaten biraz sıkı. Çalışma konusunda sıkı. Tabii sabah. Ama ona göre de tabii ona göre maaş alıyorsunuz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum Şimdi, abi. sağ olun, teşekkür. Ben Sana de iyi size- gezmeler. Ben size teşekkür ederim. Nasıl anlatsam bilemiyorum, içim içime sığmıyor. O deli dolu neşe dolu kişi ben değilim sanki. Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor. Eksi 40 derece soğuk suda bile yüzerim inan ki. İnan ki, inan ki. Kara sevda, kara sevda dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda. Yarısı bizim abi bunlar, topladıklarımızın. Sıkıntı yok abi. Ben anlamam abi, ben burada durursam. Biz paylaşmayı severiz. Biz de. Paylaşmaktan yana Evet. problemimiz yok. Okan seni bir tanıyalım, Ankaralısın. Aynen Ankaralıyım. Gazi Üniversitesi'nde öğrenciyim. Süper. Aynı zamanda burada işte belediyeden aldığımız izinle beraber İzin aynen, belgesi. izin kağıdım da Bir yani gösterelim. şöyle uzaktan İzinsiz çalınmıyor hiçbir şekilde sokak metrolar müzisyenleri. aynen sokaklarda, metrolarda her yerde yasak. Bize metro altında sanat duraklarında izin veriyorlar. Gün ve saat veriyorlar. Biz o gün ve saatlerde işte 1,5-2 saat falan hani müziğimizi yapıyoruz. Bizden hiçbir şey talep etmiyorlar. Biz de sadece ne kazanırsak harçlık yapıyoruz. Süper. Şimdi Öğrencide olduğumuz için. sadece burada mısın yoksa başka? Yani mesela şöyle bana bu ay mesela Sıhhiye vermiş, Dikim Evi vermiş, Batı öyle. Merkez vermiş. Her ay beni farklı bir yerde benim ve benim gibi arkadaşlara. Süper. Peki Ankara için bize ne söyleyebilirsin? Ankara'ya özgü, Ankara soğuğu meşhur Ankara'nın. Abi onu söylemeyelim, gelmezler o zaman. Gelmezler. Soğuk demeyelim. Sıcak abi bak sen. Ankara soğuk, biz şarkılarımızla ısıtmaya çalışıyoruz. Süpersin. Ankara'ya geldik, Ankara simidi yemeliyiz. Ben birçok şehir gezdim abi. Ankara simidi gibi simit hiçbir yerde yok. Kesinlikle simit Mesela yemeliler. İzmirliler de şunu söylüyor. İzmir'in gevreği meşhurdur diyor. Evet. İzmir gevreği mi yoksa Ankara simidi Bence mi? Ankara simidi. Ne özelliği var Yani Ankara simidi? tat olarak abi çok farklı. Bunu kesinlikle denemeden anlayamazsınız. Yani öyle çözebiliriz bu işi. Peki, Abdurrahman benim adım. Ankaralıyım. Burada şu an Isparta'da okuyorum. Isparta'da öğrenciyim. Bayram vesilesiyle ailemin yanına geldim. Süpersin. Öyle. Bayram mübarek olsun bu arada. Sizin de sağ olun. Bayram nasıl geçiyor? Bayram güzel. Ya tabii eski bayramlar gibi değil ama işte bayramın ilk günü bir akraba ziyareti yapılıyor. Onun haricinde normal herkes eski hayatına dönüyor. Eskisi gibi süren bir bayram yok. Peki sen Ankara için bize neler söylersin? Ankara insanlar neden gelsin? Ne yapsın burada? Nasıl vakit geçirsin? Ankara çok güzel bir yer aslında. Ben aslen de Ankaralıyım. Kendim aynı zamanda Ankara'da da bir esnafım. Ulus'ta bizim çanta dükkanımız var. Oo, süper. Çantaları bulduk tamam. Evet. Bol bol para Bekleriz. kazandıktan sonra çanta. Her zaman. Kaleye çıkan cadde üzerinde dükkanımız var. Ya Ankara mükemmel, gezilebilecek çok şey var. Tarihi anlamda da çok fazla şey barınıyor. Yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yerler, önemli bir yer. Onun haricinde gezilecek güzel parkları, yerleri, her yeri güzel yani. Ankara her şey bir başka.
Peki şimdi Ankara için herkes der ki gri şehir, soğuk şehir. Ankara'ya gittiğinde ne yapacaksın? Bomboş bir şehir diyorlar. Sence doğru mu bu? Ben katılmıyorum yani bunu Ankara'ya dışarıdan bakan insanlar diyor. Tabii ki çok fazla memuru kesim var ama ya Ankara'yı Ankara'da yaşayan bilir. O Kızılay'da gençliğini geçiren ya da ne bileyim işte bir Seymenler Parkı'na çıkıp oturan bilir yani. Tabii illaki memur kesimi çok fazla olduğu için biraz grilik var ama tabii ki hayatta her yerde aynı değil. Ankara'nın çok güzel yerleri var. Şimdi Ankara insanı Ankara'dan kesinlikle vazgeçmez. Kesinlikle. Ankara dışına gittiği zaman Ankara'yı özler. Gittiği gün özler. Evet kesinlikle öyle. Ben Isparta'da dediğim gibi öğrenciyim. Gidiyorum 2-3 gün geçiyor. Ankara yani içinde bir burukluk kalıyor. Şimdi ben de Ankaralıyım. Ankara'ya tatile gittiğimde Alanya'ya gideyim mesela. Alanya'da 5 gün sonra Ankara'yı özlemeye başladım. Size de aynı Kesinlikle. şey. Evet bende de aynı şekilde. Bir şeyler söylemek ister misin? Takip edip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için. Siz Ankaralısınız herhalde. Evet. İsim nedir abi? Seyhan Ulu. Seyhan Ulu. Neresinden Ankara'nın? Ankara'nın Ankara çocuğum. Özümlü Bayburtluyum. Bayburtlusun. Bayburtluyum. Aslen Bayburt ama Ankara'da yaşıyorsun. Ankara'da yaşıyorum. Ne yapıyorsun abi? Ne iş yapıyorsun? Ben Siye'de Poççadören'de şey yapıyorum işte. Poççadören'de ne varsa ne isterse onları götürüyorum. Götürüyorum. Anladım. Ankara hakkında ne söylemek istersin? Ankara hakkında havalar bir ısınsa onu istiyorum. Niye Ankara'da hava ısınmıyor mu? Isınmıyor. Niye? Altını açmıyorlar mı ya? Açmıyorlar ama. Ocağın altı açılmıyor yani. Açmıyor. Peki Ankara'da yaşam nasıl abi? Ankara'ya insanlar neden gelsin? Ya da geldiklerinde ne yapsın? Ankara insan gelsin de ya soğuğa mı gelsin de kardeşim? Sen soğuğa takmışsın ama şimdi tamam havalar ısındı. He. Ankara'ya insanlar gelecek. Ne yapsınlar? İlk mesela nereye gitsinler Ankara'da? Ankara'da şeye gitsinler. İstanbul'a, İzmir'e, Bayburt'a. Ankara'da hangi bölge ya da işte ne yesinler Ankara'da? Ankara'nın neyi meşhur? Bana onu söyle. Ankara'nın insanı güzel. İnsanı gör, gerisini boş ver diyor. Ankara'nın havası sert, insanı mert olur diyor. Evet. Teşekkür Sevgili kardeşim seni bir tanıyalım. Ben Uygar Yılmaz. Gazi Üniversitesi mezunuyum. 10 yıldır buradayım. Farklı şehirlerde de bu işi yaptım. Şu an Ankara'dayız. Şimdi Ankara eğlence hayatı denince akla ilk ne geliyor mesela? İlk pavyonlar geliyor tabii ki de. Pavyonlar geliyor. Ya ben 10 yıldır Ankara'dayım, hiç gitmedim. Nasıl bir yer olduğunu da çok bilmiyorum. Peki sen nerelisin bu arada? Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Babam Giresun, annem Edirneli. Kaç yıldır Ankara'dasın? Ben 9-10 yıl oldu. Peki Ankara hakkında bize neler söylemek istersin? Bir de senden bunu Yani alalım. Ankara fanatiyim ben. Doğma büyüme İstanbullu olan bir insan olarak. Ben Çanakkale, Aslında en Bursa'da da objektif- yaşadım. Evet, en objektif benim objektif yorumum. sensin. Yani her şehrin kendine has şeyi var ama ben şu an Ankara'da mutluyum. Ankara'da mutlu olmamın sebebi Neden mutlusun? kesinlikle içindeki arkadaşlıklarım bir kere. Yani bunu inkar edemem. Dostluklar çok iyidir Dostluklar Ankara'da. kesinlikle çok iyidir. Onun dışında Ankara'da şöyle yani, şöyle özet geçebilirim. Bir iki haftalığına Ankara'ya geldiğinde Ankara'yı sevmeme ihtimali çok fazla ama Ankara'da yaşadığında yani en az bir sene falan geçirdiğinde ne demek istediğimi biraz daha iyi anlayabilirsin. Bunu yani kimse anlamıyor. Mesela Evet. İstanbullular, mesela ben İstanbul'da 4 sene yaşadım. Yaşayamadım daha doğrusu. Çünkü Ankaralı olduğum için Ankara'nın böyle bir komşuluk, bir arkadaşlık, dostluk, güvenebileceğin adam var. Hissi vardır. Böyle bir değişik, bunu anlatamayız aslında da bir Bir de Ankaralı olarak. Ankara'da yaşadığım muhitle de alakalı olabilir. Bu da öğrenci ve memur var. Hani çok böyle problem yaratacak tiplerin olduğu bir bölgede değilim ve buradaki insanlar gerçekten İstanbul'a kıyasla. İstanbul'da çünkü bir mutsuzluk var. Bu şehri de bir gri şehir olmasına rağmen dostlukları işte farklı mesela yaşanmışlıklarla alakalı yani. Şu an dediğim gibi sen bir iki haftada Ankara'yı ben sana sevdiremem ama Ankara'da yaşaman gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Çok teşekkür Görüşmek ederim. üzere Yine inşallah. bekleriz.
Bu arada takip edin. Takip edin. Abone olmayı bekliyoruz. unutmayın. Abone olursanız, beğeni tuşuna basarsanız, zili açarsanız, kapıyı 2 kere böyle tıklatırsanız falan. Oldu. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Öpüyoruz. Abone olun. Abone olun. Şuradan bir yerden abone olun. Şuradan da. Şuradan da bir şeyler yapın. Şuradan da başka bir videonun linkini vereceğim. Böyle Buradan yapın. mı oluyor? Başkan şöyle yapınca senin burnuna geliyor ya. Evet. Şuraları falan, buraları, Buraya şuraları koymayız. takip edin. Beni kapatmayı düşünüyor, görüyorsunuz değil mi? Yok ya senin şurama falan. Şurada. Şurama falan. Bakayım ha. Bakayım parmaklarımızı birleştiriyorum. Tamam. Orada başka bir video olacak. Şurada bir beğenme, dur bakayım. Tamam. Tam şurada bir beğenme tuşu var. Oradan beğenin. Şurada da abone ol ve zili aç. Görüşürüz.